Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz balon gibi şişen, hiç yoğurmadan zahmetsiz bir şekilde yapacağınız bu yumuşacık pamuk gibi kebapların yanında kahvaltılarda peynirle tüketebileceğiniz 2 kat olmuş mis gibi ekmeklerin yapımını görüyoruz. Öncelikle karıştırma kabımın içine 3 su bardağı un, 3 su bardağı da ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Krep hamuruna benziyor fakat krep hamurundan daha yoğun kıvamda bir hamur. Bakınız kıvamı bu şekilde olacak. Çok iyi çırpalım, hiç içinde pütür kalmasın. Daha sonra hangi tavada yapacaksak o tavayı ocağa alalım. Ocağın orta gözüne iyice ısındıktan sonra üzerine ister 2 kepçe isterseniz de 1 kepçe hamurdan dökerek üzeri kuruyunca ters çevirelim. Ben hem 2 kepçe dökeceğim hem de tek kepçe dökerek deneyeceğim. Hangisi güzel olursa onu önereceğim size. Şu anda yaptığım tek kepçeyle yapmış olduğum gözlemeler bakınız. Üzerine hafif hafif dokunduğunuzda kendiliğinden kabarıyor, balon gibi şişiyor, 2 kat oluyor. İçi de gayet güzel pişiyor. Bir spatula ile üzerine hafif hafif dokunursanız daha güzel kabarıyor. Bakınız görüyorsunuz hemen şişti. Bu tariften daha kolay ekmek tarifi yoktur sanırım. Yani yoğurmak yok, beklemek yok, kabartma tozu yok, maya yok. Çok sağlıklı, güzel bir ekmek tarifi. Küçücük çocuğunuz bile bunu yapabilir, emin olun. Bakınız pamuk gibi oldu, kabardı. Yine aynı şekilde yapıyorum. Ölçülerini arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. 3 su bardağı un, 3 su bardağı ılık suyla hazırladım hamuru. 1 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su olarak da daha az yapabilirsiniz. Orası tamamen size bağlı. Bu şekilde hafif hafif bir spatula ile bastırırsak hemen kabaracaktır. Diğer ekmeklere nazaran, lavaş ekmeklerine nazaran bu biraz daha geç pişebiliyor. Evet, buna da 2 kepçe döktüm. Üzeri hafif kuruyunca hemen çeviriyorum. Aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Hemen sabahleyin kalktığınızda çayınız demlenene kadar hemen ununu çırpıp gösterdiğim şekilde hiç beklemeden hamurun dinlenmesine de gerek yok. Hemen bu şekilde krep yapar gibi yapabilirsiniz. Bakınız hafif hafif dokununca hemen kabarıyor, kendiliğinden kabarıyor. Şöyle dokununca kabarıyor.
Ben hem iki kepçe döktüm hem de tek kepçeyle denedim ama tek kepçe döktüğüm daha güzel kabarıyor, daha güzel şişiyor. Tek kepçe dökmenizi öneririm. Daha güzel kabardı. Bakınız, bu yapmış olduğum tek kepçe dökmüş olduğum hamur gayet güzel balon gibi kabarıyor. Bakınız, şişe şişe sanki patlayacak gibi oluyor. Bastırıyorum. Hemen söndürüyorum. Artık tamamdır. Diğer hamurlarım da bitene kadar aynı yöntemi kullanarak pişirmeye devam ediyorum. Kabartma tozu kullanamayan hastalar var. Maya kullanmak istemeyen hastalar var. Zararlı. Zaten mayalar hem ekmeği hem de vücudumuzu şişiriyor. Hiç sağlıklı değil mayalar. Bu şekilde, bu yöntemle mayasız, kabartma tozu kullanmadan sağlıklı bir ekmek yapabilirsiniz. O kadar eğlenceli ki yapımı. İnanın, sizler de yapınca çok böyle zevkle yapacağınıza inanıyorum. Gerçekten yapımı çok kolay ve eğlenceli. Hiç yani yorucu bir ekmek tarifi değil. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarifi paylaştığım zaman size anında bildirim gelecektir. Yaptıklarınızın üzerine bir mutfak havlusu örterseniz yumuşak kalır. Diğerleri pişene kadar sertleşmez, pamuk gibi olur. O yüzden pişirme esnasında pişirdiklerimizin üzerine bir mutfak havlusu örtelim. O şekilde bekletelim. Diğerleri pişene kadar en azından. Daha sonra soğuyunca da güzel buzdolabı poşetlerine bırakıp buzluğa da atabilirsiniz. Veya hemen günlük olarak böyle azar azar yapıp tüketebilirsiniz. Bakınız, hemen kabarıyor. Mis gibi oldu. İnanın, denemenizi öneririm. O kadar lezzetli bir ekmek tarifi oldu ki şu anda sabahın ilk saatleri ve ben sabah erkenden kalktım ve bu ekmeği yapmak istedim. Gerçekten çok beğendik. Peynirle lezzetli oluyor. İşte hepsi bu kadar. O kadar güzel ve o kadar kolay ki özellikle silikon e, kepçe kullandım ki tava çizilmesin diye. Kepçenin ters tarafıyla incelttim ekmeği, hamurunu. O şekilde yapmanızı öneririm. Hani tavanız çizilmesin diye. Metal bir kaşık veya kepçe kullanmadan. Evet, bu şekilde hemen şipşak hazır lavaşlar oldu. Hemen kabarıyor, görüyorsunuz. Hepsini bitirdim ve üzerine bir mutfak havlusu örttüm. Yumuşacık pamuk gibi oldular, görüyorsunuz. Böyleyim, göstereyim. Bakınız, içi de 2 kat, balon gibi şişince böyle içi 2 kat oluyor. Çok lezzetli oluyor. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.